Antibiyotikler neredeyse 100 yıldır insan hayatının olağan bir parçası. Alexander Fleming antibiyotiği keşfetmeden önce günümüzde antibiyotiklerle kolayca tedavi edilen hastalıklardan çok fazla insan hayatını kaybediyordu. Kısacası antibiyotikler hayatımızı kolaylaştıran en büyük keşiflerden biriydi. Ya da gerçekten öyle mi? Antibiyotikler tedavi konusunda devrimsel niteliklere sahip olmasına rağmen kusursuz ilaçlar değildirler. Maalesef karşımızda doğanın çok acımasız bir gerçekliği duruyor. Antibiyotik direnci. Antibiyotik direnci, kısaca bir bakteriye karşı etkili olan belirli bir dozdaki antibiyotiğin artık bakterinin yaşamasını ve işlev görmesini engelleyecek etkiyi gösterememesi durumudur. Peki neden bir antibiyotiğe karşı duyarlı olan bir bakteri direnç geliştiriyor? Biraz paradoksal bir durum gibi görünse de bunun sebebi antibiyotikler. Diğer bir deyişle yanlış kullanılan antibiyotikler. Her canlı kendisinin kopyalarını oluştururken genetik materyalinde mutasyon dediğimiz değişmeler meydana gelir. Bu mutasyonlar bazen olumsuz ya da etkisiz olsa da bazen bakterinin yapısında bulunan ve antibiyotiğin etki ettiği kilit bir özelliği değiştirir. Ya da antibiyotik moleküllerini etkisiz hale getirecek bir takım değişikliklere sebep olur. Eğer ki antibiyotikler kuralına uygun bir şekilde kullanılacak olursa, çoğu vakada bu durum dirençli bakterinin üremesiyle sonuçlanmaz. Ama antibiyotikler uygunsuz kullanılacak olursa, bakterilerin bir kısmı çoğunlukla da dirençli olmalarına yol açan özellikleri taşıyan bakteriler hayatta kalır. Bunun sonucunda ise antibiyotiğe karşı direnç geliştirmiş olan bakteriler çoğalmaya başlar. Elimizde dirençli bakterilere karşı kullanılabilecek başka antibiyotikler de vardır. Ama kullanılabilecek başka antibiyotiklerimizin olması bir çözüm değildir. Çünkü dünya genelinde rutinde sıklıkla kullanılan ve son çare olarak kullanılan antibiyotiklere de direnç geliştirmiş birçok bakteri soyu da bulunmaktadır. Ayrıca sorun burada da bitmemektedir. Dirençli bakteriler, dirençli olmayan bakterilere plazmit adı verilen ve antibiyotik direncini sağlayan genetik maddeleri aktarabilmektedirler. Bu durum antibiyotik direncini daha da tehlikeli hale getirmektedir. Dünyada seyahatin kolaylaşmasıyla hastalıkların ve mikroorganizmaların da yayılması kolaylaştı. Dünya nüfusunun giderek yaşlanması ve kronik hastalıkları olan insan sayısının da artmasıyla dirençli bakteriler gitgide ciddi bir sorun haline gelmekte. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde çok ciddi sakatlıklar ve ölümle sonuçlanacak enfeksiyonlara yol açabilmektedirler. Ve yoğun bakım ünitelerinde de kritik durumdaki hastalara ciddi risk teşkil etmektedirler. Peki sen antibiyotik direnci ile ilgili ne yapabilirsin? Eğer ki bir hastalık sonucu antibiyotik kullanman gerekiyorsa, hekiminin ve eczacının talimatlarına birebir uymalı ve tedaviyi önerilen sürede almalısın. Ayrıca bakteriyel enfeksiyon dışı durumlarda reçete edilmeden antibiyotik kullanmamalısın. Umarız ki bir gün bakterilere karşı yaşam savaşını kazanabiliriz. Ne yazık ki yakın gelecekte bu çok mümkün görünmüyor. O güne kadar onlarla uyum içinde yaşamayı öğrenmeliyiz. İzlediğiniz için teşekkürler.